Ev Avcısı bugün Kuzey Kıbrıs'ta sizler için artık Kıbrıs'a geldik. Burada bir sürü video çekiyoruz sizler için. Villalar, daireler, projeler, bunların hepsi teker teker sizlere gelecek. YouTube kanalımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Şimdi Kıbrıs için hemen bir iki bir şey söylemek istiyorum sizlere. Biz buraya geldik. Burada çok güzel yatırım fırsatları var. Burada yatırım yapmak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Nasıl bir yatırım yapacağınızı bunu otururuz sizinle ayrıntılı olarak konuşuruz. Onun haricinde burada 12 ay yaşamak istiyorsanız nerede 12 ay yaşayabileceğinizi, nasıl yaşayabileceğinizi, bunların tüm ayrıntılarını sizinle oturup konuşacağız. Hatta burada şöyle bir şey de olabilir, hibrit yaşam da olabilir. Nasıl hibrit yaşam? Buraya gelirsiniz, hem evinizi alırsınız, istediğiniz zaman diliminde burada tatilinizi yaparsınız. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta ne kadar isterseniz. Bunun haricinde geriye kalan zaman diliminde de sizin için evleri burada Airbnb mantığında kiraya veriyorlar ve bunlar için buradaki firmalar, müteahhit firmalar uğraşıyor. Ve siz istediğiniz zaman tatilinizi yapıyorsunuz. Diğer zamanlarda da burada sizin adınıza buraları kiraya verip buradan gelir elde ediyorsunuz. Ve burada geçerli olan para birimi, şunu söyleyeyim sizlere, pound. Aslında Türk lirası tabii ki geçiyor burada ama daha çok alışverişlerde ya da ev alımı satımında hep pound konuşuluyor. Kiralarda tabii ki pound konuşuluyor. Şimdi bu işin bir kısmını anlattım sizlere. Artık dilim döndüğünce bunların hepsini yavaş yavaş anlatacağım. O yüzden siz benim cep telefonumu kaydedin. Sizinle iletişimde kalalım. Hemen şunu söylüyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tabii ki bildirimleri açın. Çünkü sizlere buralardan bol bol bundan sonra video gelecek ve tabii ki Kıbrıs'ı da ufak ufak tanıyacağız sizlerle. Umarım fırsat buldukça gezeceğiz ve bu videoları size Doruk'la beraber aktaracağız. Şimdi buradaki sitemize gelelim. Burada çok güzel bir villanın satışına çıkıyoruz. Hem de en ön sırada. Birazdan göreceksiniz ve şu anda ben o villanın baktığı bahçedeyim. Bu sitenin şöyle bir güzelliği var. Site bu sene buranın en güzel peyzaj ödülünü, en güzel bahçe düzenlemesi ödülünü almış ki geldiğinizde inanın bunu iliklerinize kadar hemen hissediyorsunuz. Deniz burası, deniz manzaramız var, plajınız var, muhteşem bir manzaranız var. Sitenin olanaklarına gelecek olursak aklıma gelenleri hemen sayıyorum sizlere. Harika bir restoranı var, açık havuzu var, spa merkezi var, kuaförü var, çamaşır yıkama için özel bir birimi var. Her şey var diyebilirim sizlere. Bütün vaktinizi sadece bu sitede, bu evde geçirebilirsiniz. Aynı zamanda buradan merkeze hemen 25-30 dakika mesafedesiniz. Yani ne diyeyim size, burada her şeye sahipsiniz ve birazdan evimize gideceğiz. Ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeyelim, hemen verandamıza geçelim. Şu anda villamızın verandasına geldim. Hemen şunu söylemek istiyorum. Burası tek katlı bir villa. En sevdiğimiz ve bence en çok aranan, istenen villa tipi diyebilirim sizlere. Biz bunu Kuşadası'nda çok fazla bulamıyoruz ama burada bulduk. Yatay mimari en sevdiğim. Site hakkında hemen bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ön sırada villalar var. Hemen bunun arkasında ortak bir havuz kullanımı var. Onun arkasında da 2 katlı ve bu 2 kat içinde daireler var. 2+1, 3+1 residence daireler var. O yüzden müthiş bir konsept. Yani ben bayıldım buraya. Buraya gelince muhtemelen siz de aynı duyguları paylaşacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi villamıza geldik. Villamız 3+1 özel havuzlu. Otoparkınız olan bir villa. 450 metrekare burada arsa payımız var. 114 metrekarede villamızın büyüklüğü. 3+1 villamız. Birazdan içeriye gireceğiz ama inanın insan içeriye girmek istemiyor. O kadar güzel tasarlanmış, düzenlenmiş ki öncelikle bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Önümüzde 65 metrekare kocaman bir özel havuzunuz var ve sonsuzluk havuzu diyebilirim sizlere.
havuza girdiğiniz anda önünüzdeki yeşillikleri ve burada uçsuz bucaksız Akdeniz'i görebiliyorsunuz. Evet, Ege'den çıktık, Akdeniz'e geldik sizler için ve bu konuda da çok mutluyuz. Ekip olarak da harika burada vakit geçiriyoruz. Hem çalışıyoruz hem de çok güzel tatil yapıyoruz. Onu da sizlere söyleyeyim. Gelirsiniz, burada beraber de tatil yapabiliriz. Buradaki konseptleri görüyorsunuz. Burada 42 metrekare bir veranda alanımız var. İşte güneşlenme alanınız. Hatta burada teknelerde gördüğüm benim ya da böyle videolarda izliyoruz. Bali'de falan. Doruk sen ne diyorsun? Bali'de mi vardı bunlar? Amasya'da var abi, Bartın'da. Bartın'da mı var? Evet işte Bartın'da vizyoner bir ilimizmiş. Biz oraya kadar gidemedik. Neyse bu konseptler gerçekten buraya yakışıyor. Dış mimari de harika. Dış mimariden hemen bahsedeyim. Şu taş kaplamalar, hatta işte üstteki çatıları bilmiyorum görebiliyor musunuz o detaylarını? Yani tam bir Akdeniz esintisi. Bu muhteşem bahçe ve sizin teras alanınız. Yani hem tek katlı hem de yataya doğru uzanmış bir villa. Evet, vallahi konuştukça konuşuyoruz ama Doruk. Verandamızın kapalı alanına geldik. Burada farklı alanlarımız var. Az önce güneşlenme terasındaydık. Şu anda ikinci bir terastayız ve buranın üstünde gölgelendirilmiş kısmı da var. Burada yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Hatta akşam yemeği burada muhteşem olur. Biz akşama kalamayacağız. Biraz daha çalışmamız lazım. Burada mutfak alanınız var. Barbekünüzü yapabilirsiniz. Her türlü tesisat, donanım hazır. Şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs'a geldiğimizde gördüğümüz en önemli özelliklerden bir tanesi, gerçekten burada işçiliklere çok dikkat ediliyor. Mimariler harika. İşçilikler de aynı şekilde harika. Mimari tasarımlar da öyle. Belki biz tabii ki hani Ege'den ya da işte Kuşadası, İzmir bölgesinden geldik. Bize farklı geliyor olabilir ama bunları sizinle paylaşmak istedim. Şunu da söyleyebilirim sizlere. Siz de lütfen yorumlarınızı yazın ki bunları hep beraber konuşalım. Sizinle iletişim halinde kalalım. Burada ayrı bir alanımız var. İşte güneşlenme alanlarımız var. Gölgede kalabileceğiniz alan var. Barbekü yapacağınız alan var ve size otoparktan bahsetmiştim. Buraya 4 tane aracınızı rahat bir şekilde sığdırırsınız diye düşünüyorum. Kendi evinizin bahçesindeki peyzajlar bile harika. Burası evimizin giriş alanı, arka tarafına denk geliyor ve işte arka alanında da bahsetmiştim. Burada ortak bir havuz var ve orada iki kat daireler var. Toplamda 2 kat, ayrı ayrı her katta daireler var. Giriş alanımıza geldik. Girişlerimiz gene Akdeniz havasını yaratıyor. İşte bu taşlar. Ben taş evleri, taş kaplama evleri çok seviyorum, bayılıyorum. Eve girişinizde dahi yemyeşil bir alan. Bu bahçe tamamen size ait. 450 metrekare arsa payımız var ve ahşap bir kapımız. Evet, bence çok şık. Artık içeriye girelim. Evimize girdik. Eve girer girmez hemen şunu söylemek istiyorum. Karşıda muhteşem deniz manzarasını görüyorsunuz. Arkadaki o bahçeyi, peyzajı görüyorsunuz ve arkasından da denizi daha girdiğiniz anda görüyorsunuz. İnanın bu bile acayip bir mutluluk veriyor size. Kesinlikle söyleyebilirim. Ben tekrardan girişe gidiyorum şimdi. O heyecanla geldim buraya. Girdik, girer girmez burada küçük minimal bir vestiyeriniz var. Yukarıda da gene işte ayakkabılık yapabileceğiniz, depolayabileceğiniz bir alan. Küçücük bir koridor oluşturulmuş burada. Sol tarafta odalara gidiyor. Buraya gelir gelmez hemen karşınızda bu muhteşem manzarayı görüyorsunuz. Havuz, yeşillik ve Akdeniz. Şimdi buradan öncelikle mutfağımıza geçmek istiyorum. Bu evimize gayet yakışır ve L şeklinde bir tezgahımız var. Mutfak tezgahımız var. Ön tarafta kocaman bir pencereniz var ve bu da ilginç bir manzaraya sahip. Az önce dediğim gibi sitenin içine bakıyor. Sitenin içinde burada her yer yeşillik bir kere. Ya inanılmaz bir peyzaj var. Bu peyzajların hepsini muhtemelen birçok video çektik biliyorsunuz. Hep beraber izliyoruz onları. Sizlerle beraber paylaşıyoruz. Kuşadası ağırlıklı olarak Kuşadası'ndaki evlerin satışını yapıyoruz. Ya Kuşadası'na da izleyen mimarlarımız, müteahhitlerimiz vardır. Bunu mutlaka izlesinler, hatta gelsinler burada konuğumuz olsunlar.
ne kadar güzel peyzaj yapıldığını, ne kadar güzel yeşillendirildiğini, ağaçlandırıldığını görsünler. Evet, manzarama devam ediyorum. Bunları da söylemeden edemedim, kusura bakmayın. Buradan havuza bakıyoruz. Havuzun arkasında da 2 katlı binaları görüyorsunuz ve taş ağırlıklı olduğu için mimari anlamda çok hoş gözüküyor. Hem içeriye müthiş bir aydınlık geliyor hem de görsel bir şölen diyebilirim sizlere. Evet, mutfağımızdan bahsediyorduk. Bu arada evin genelinde beyaz renkler kullanılmış. Beyaz siyah kombin yapılmış. Aydınlık bir ev. Country tarzında. Bu arada evimizi eşyalı olarak satıyoruz. Burada elektrikli ocak kullanılmış. İşte dolaplarımızı hemen şöyle ufak tefek göstermek istiyorum. Gayet yeteri miktarda. Tavan yüksekliği normalin bir tık üstünde. Gayet hoş. Her şey çok kullanışlı, yerli yerinde. Burada bir adet yemek masamız var. Küçük 6 kişilik bir masa konulmuş. Olabilir, kullanabilirsiniz. Ama dışarıyı da daha çok kullanabilirsiniz. 12 ay yaşamayı düşünüyorsanız ya da burada dediğim gibi kiraya da verilebiliyor evler. O yüzden kışın da kullanılabilir. Bu arada bütün odalarımızda klimamız var ve yerden ısıtmamız da hazır. Onu dışarıda söylemeyi unutmuştum. Şimdi salon bölümüne geçiyoruz. Her yer aydınlık burada. Burası 2 taraflı cam yapılmış. Cephenin her 2 tarafı da camla kapatılmış. Sürgülü cam. Buradan dışarıya çıkabiliyorsunuz tabii ki. Hem sağ tarafınızdan, benim duruş pozisyonuma göre hem sağ tarafınızdan gün ışığına doğuyor hem de ön taraftan doğuyor. Ve ya şuradaki manzarayı sizlere inanın anlatamam. Çok keyifli bir ortam. Burada salonda yaşıyorsunuz, hemen havuzunuza geçebilirsiniz. Evet, verandanıza geçiyorsunuz. Güneş isterseniz sağ tarafa çıkarsınız. Hayır, gölgede oturmak, bir şeyler atıştırmak isterseniz, keyif yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Evet, verandamızdan tekrar içeriye gelmek istiyorum. Burası açık mutfak salonumuz. Şimdi açık mutfak salonumuzdan koridorumuza giriyorum ve 3 tane odamız var. Oraya gireceğim. Girmeden önce hemen sol tarafta banyomuzu göstermek istiyorum. Geniş bir banyo. Kullanılan malzemeler de gerçekten çok hoş olmuş. Sade, minimal, doğasıyla öne çıkan bir konsept diyebilirim sizlere. Birinci odamıza gelelim. Şu anda ilk odamızdayız. Standart birinci oda. Ama burada bizim tabii ki ilk dikkatimizi çeken şeyler bu paddleboardlar oldu. Yani haliyle deniz hemen ön tarafta. Ne diyeyim size, buradan 50-60 adım sonra deniz var. Paddleboardlarınızı alıp burada her türlü su sporuyla ilgili sporlarınızı yapabilirsiniz. Doruk, şurayı da göstermek istiyorum. Burada 2 kapaklı bir gardırobumuz var. Burası standart bir odamızın gardırobu. Klimalarımızdan da sizlere bahsetmiştim. Şimdi buradan hemen ikinci odamıza geçelim. Atilla Bey, geçmeden önce şu koridordaki dolaplarımızı da bir gösterebilir miyiz? Evet Doruk, vallahi heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Atladım. Evet, şimdi burayı hemen gösterelim. Burada bir su ısıtıcımız var. Hemen altında da çamaşır makinamız. Evet, burayı kapatıyoruz. Burada da bu dolabımızda da elektrik panomuz var. Ya elektrik panoları bile o kadar güzel dolaplarla kapatılmış ki, o kadar nizami kullanılmış ki hayran olmamak içten bile değil. Evet Doruk, hemen bak prizler nasıl kapatılmış. Burada da birçok prizimiz var. Hepsinin altında da neresinin olduğu yazıyor. Bu arada Doruk, hemen odaya girmeden önce şunu da göstereyim. Yerden ısıtmamızın olduğunu söylemiştik. Yani bunu bile ne kadar küçük ince bir ayrıntı ama dolapla kapatmışlar. Vallahi çok güzel. Her şeye özenmişler ve dikkat etmişler. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bu evimiz 6 yaşında. Geldiğinizde hiç 6 yaşında gibi demezseniz, hani 0 desem yeri var. Çünkü burada yönetim çok iyi. Yönetim sizler için buraları arzu ederseniz kiraya da veriyor. Kira geliri de elde edebiliyorsunuz ya da siz kendiniz yaşayacaksanız her türlü işleriyle onlar ilgileniyorlar. Burası ikinci standart odamız. Aynı şekilde 2 kapaklı bir gardırobumuz var ve buradan havuza, güneşlenme alanına direkt çıkabiliyorsunuz. Salonunuzdan ve 3 odanızdan gördüğünüz manzara bu. Havuz, muhteşem bir bahçe, arkasında da deniz manzarası. Evet, ikinci odamızdan da çıkalım.
Şimdi asıl ana yatak odamıza geçelim. Son odamız ana yatak odası. Hemen geçerken söyleyeyim. Ana yatak odamıza ait, kendisine ait bir banyosu var. Ya bunları da çok güzel örnek alsınlar. Ne güzel, hiç kafamın çarpmadığı ve bu işte uğraşmadığım bir banyo daha. Kıbrıs'ta ikinci çekimimiz ve ikisi de birbirinden güzel diyebilirim sizlere. Burası 3. odamız, ana yatak odası. Buranın gardırobu 3 kapaklı, biraz daha büyük. Ana yatak odasına bir tık daha yakışır ve buranın cephesi biraz daha geniş. Buradan direkt yatarken de kalkarken de buradaki manzarayı görüyorsunuz. Aynı şekilde sürgülü kapınızı açtığınız anda hemen denize ulaşabiliyorsunuz. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Söyleyecek tek şeyimiz var. Benim telefon numaramı kaydedin. Gelin bu evi beraber dolaşalım. Wouldn't it be grand if I settled in to love my... Evimizi gezdik, dolaştık. İnanın o kadar çok söyleyecek şey var ki bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Burası harika bir yer. Yani cennetten bir parça desem yeri var. Onun haricinde burada evler gerçekten çok iyi, nizami yapılmış. İşçiliklere çok dikkat edilmiş. Çok keyifli. Mimarisi olarak, işçilik olarak her yönüyle çok güzel ve bu evin en büyük özelliği tabii ki tek katlı olması. Daha fazla uzatmayayım. Sizlere çok daha fazla videomuz gelecek. O zaman bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Tabii ki abone olup bildirimlerinizi açın ki bu güzel videoları ve bu güzel evleri kaçırmayın. Instagram'dan ve özellikle söylüyorum web sitemizden evavcısı.com'dan bizi takip edin ve tabii ki TikTok, Facebook'ta da her yerde varız. Görüşmek üzere.